Ah, evet, orta sınıfın orta yaş krizi ya da isterseniz beyazların bezginlik sineması. Eskiden benim en sevdiğim alt türlerden biriydi ve Dövüş Kulübü, Uyarlama, Amerikan Güzeli, Hava Durumu Adamı, Bir Konuşabilse, Sideways ve Hannah ve Kız Kardeşleri gibi filmlerde Woody Allen'ın Annie Hall'dan beri yaptığı hemen hemen her şeyle birlikte mükemmelleştirilmişti. Bu filmlerden keyif aldığımda ergenlik öncesi bir kriz yaşıyordum ve hepsi hala farklı şekillerde harika olsalar da, bu türe bugünlerde biraz daha şüpheli bakıyorum. Belki de hayatlarından sıkılmış, maddi olarak rahat beyaz adamlar hakkında çok fazla film izledim ama hepsi beni hayal kırıklığına uğrattı. Muhtemelen bu yüzden yeni Apple TV artı dizisi Your Friends and Neighbors'ı diğer insanlardan biraz daha az seviyorum. Bu, kötü bir dizi olduğu anlamına gelmiyor. Oyuncu kadrosu mükemmel, prodüksiyon birinci sınıf, hikaye ilginç şekillerde çözülüyor, bazı iyi replikler ve ilginç karakterler var ve klasik film noir fikirlerinin dahil edilmesi ve ara sıra altüst edilmesi hoş bir ekleme. Eğer hala sevimsiz ayrıcalıklı insanların hayatlarından şikayet etmelerini izlemekle ilgileniyorsanız, aslında harika bir dizi. Bu, ülke kulübü topluluğunun beyaz çitleri ve Porsche'larının, gerçekleşmemiş hayatlar ve solmuş aşklar hakkında daha hüzünlü, daha karanlık gerçekleri gizlediğini ortaya koyuyor. Eğer siz de benim gibiyseniz ve bunların hepsini daha önce gördüyseniz ve alt türü çok, birinci dünya, tarzında çocuksu bulmaya başladıysanız, o zaman Your Friends and Neighbors'da pek de yeni bir şey bulamayacaksınız. Jon Hamm mükemmel bir oyuncu. Jon Hamm, geniş bir yelpazeye sahip çok komik ve yetenekli bir aktör, ancak çoğu zaman kalıplaşmış bir rol olması mantıklı. Zeki, yakışıklı, başarılı, henüz en iyi dönemini biraz geçmiş, zekası, yakışıklılığı ve başarısı kaybolan adamı oynamada mükemmel, yetenek hilesini bir kenara atıp onu kaybetmeye bir felaket kadar yakın. Mad Men, Landsman, The Morning Show ve şimdi Your Friends and Neighbors, Hamm'in bu özelliğinden bir şekilde yararlanıyor. Bir ön sözün ardından, Hamm'ı felaketten sonra Andrew Cooper veya Coop olarak görüyoruz, ancak o hala o havalı, sıradan yapmacığa tutunuyor. Coop'un karısı Mel Amanda Peet, onu Coop'un arkadaşı Nick Mark Tolman ile aldattı, bu yüzden boşandı ve Nick ve Mel'in kendileri zengin olmasına rağmen evini ve tonlarca parasını kaybetti. Your Friends and Neighbors'ın aile mahkemesi ve çocuk desteği konusunda öfkelenen, erkek hakları, kalabalığına yaranma yollarından biri de bu olabilir. Nick kendi küçük evinde yaşıyor ve hedge fon yöneticisi olarak yaptığı gösterişli işini yeni kaybetmiş. Farklı bir departmanda çalışan 28 yaşında bir kadınla yattığı için kovulmuş, bu kadın daha sonra terfi almış. Your Friends and Neighbors'ın sağcı, Manosfer, ile aynı çizgide olduğu bir başka örnek. Dizi, Andrew'un iyi bir adam olarak sunulmasına rağmen, sözde altın arayan kadınların ve siyasi doğruluk ve DEI'ye daha fazla önem veren bir kültürün kurbanı olmasıyla başlayan bu rahatsız edici kadın düşmanlığıyla başlıyor. Dizideki tek kadınlar şimdiye kadar baş aldatılan kocanın hayatını mahvetmiş. Neyse ki, işler bundan biraz daha karmaşık hale geliyor ve birkaç kadın karakter ilginç üç boyutlu insanlara dönüşüyor. Yine de, o kalıcı rahatsızlık devam ediyor, bu mantıklı, cinsiyete yönelik kızgınlık ve cinsiyetçilik çoğu orta yaş krizi filminde önemli unsurlardır. Gurur suçtan ve düşüşten önce gelir. Andrew, kovulduğunu kimseye söyleyemeyecek kadar gururludur, para kazanmaya devam ettiğini düşünerek para istemeye devam eden Mel değil, arkadaş grubundaki yeni boşanmış bir diğer kişi olan ve aldatılan ve şimdi Coop ile tek gecelik ilişkiler yaşayan Sam Olivia Munn, akıl sağlığı sorunları olan ve artık Coop'un onun için ödediği daireyi karşılayamadığı için onunla birlikte yaşamaya başlayan kız kardeşi Alilena Hall değil. Coop'un söylediği tek kişi, söylemek zorunda olduğu kişi, işletme müdürü Barney'dir Hoon Lee. İronik olarak, Coop Barney'nin en büyük müşterisiydi, bu yüzden yeni mali durum onu da etkiliyor. Rolls-Royce'unu satması gerekebilir. Coop'un arkadaş grubu Rolls-Royce arabaları, Richard Mille saatleri, Tom Ford takım elbiseleri ve her türlü aşırı meta fetişizmiyle doludur. Coop artık çaresiz olduğu için her şeyi farklı görmektedir. Arkadaşlarının lüks yaşam tarzlarını sürdürürken kendisinin kendi gerçekliğini gizlemesini izlerken acısı, kızgınlığı ve kıskançlığı artar. Bir ailenin Belize'ye seyahat edeceğini öğrendiğinde, tatildeyken evlerine gizlice girer ve $200.000 bir saat ve bir tomar para çalar. Sonunda Jules adında karanlık bir tefeci bulur Jennifer Mach, saati kimlik doğrulama belgeleri olmadan satın alır ve bu da daha fazla suç eyleminin ve gergin bir suç ilişkisinin katalizörüdür. Suçla ne olduğunu biliyorsunuz, işler tırmanır. Arkadaşlarınız ve komşularınız, estetiği. Bu olay örgüsü noktası ani ve keyfi gibi görünse de, bu bir saatlik bölümler boyunca şaşırtıcı derecede akıcı ve doğal bir şekilde gelişiyor.
Geriye dönüp bakıldığında, oldukça inanılmaz. Eğer Coop küçük bir arkadaş topluluğundan çalıyorsa, noktaları birleştireceklerini düşünürdünüz. Ayrıca Coop'un herkesin kamerasını mükemmel bir şekilde kapatan bir tür yüksek teknoloji kamera engelleyicisine sahip olması da bir nevi rastgele ve inanılmaz. Bunun gibi oldukça saçma anlar var. Coop son derece pahalı bir şişe şarap çalıyor ve sonra kelimenin tam anlamıyla şişenin sahibinin katıldığı bir partiye getiriyor. Yani evet, Coop bir dahi değil ve Your Friends and Neighbors'da Ocean's 11 değil. Birçok açıdan beceriksiz ve diğer açılardan da aşırı derecede inceliksiz. O kadar inceliksiz ki, ilk bölümde John Hamm banliyöden çıkarken Arcade Fire'ın The Suburb şarkısı çalıyor. Ama bu dizinin tam olarak inceliğe ihtiyacı yok, daha en başından itibaren bunun daha önce birçok kez gördüğümüz aynı orta yaş krizi hikayesi olduğunu biliyorsunuz. Ama hey, gerçekten iyi yapılmış bir hikaye. Your Friends and Neighbors'e 10 üzerinden puanım 9.